Küba'ya doğru bir seyahat edip ondan sonra devam edeceğim Munzur gözelerine doğru. Sen nereden geliyorsun? Ben İstanbul'dan. Tek başına çıktın geldin o kadar yolu. Aynen. Yorulmadı. 3 aydır yoldayım ben. Sana 3 çay ikram edeyim. Komünist başkan diye geçer. Tamam lan seni de yiyeyim. Rüyasına giriyor ve diyor ki bu çocuğa diyor Munzur ismini koy. Çocuğa Munzur ismini koyuyorlar. Var ya şu an yer tamamen buz. Ho! Şuraya bak. Yeni bir bölümden tekrar merhaba, ben Saliha. Türkiye'nin 81 ilini gezmek için yola çıktım ve şu anda 16. şehir olan Tunceli'nin Ovacık ilçesindeyim. Dün Ovacık'a gelmiştik. Buradan sonra yolum artık Küba'ya doğru devam edecek. Belki anlayanlar olacaktır. Biraz onu yolda bahsedeceğim size. Küçük bir Küba'ya doğru bir seyahat edip ondan sonra devam edeceğim Munzur gözelerine doğru. Ovacık'la alakalı özel bir durum var. Ben de çok hakim değilim. Sadece dinlediğimi sizlere aktarmış olacağım. Onu da yolda bahsedeyim. Yola çıkalım. Çünkü saat şu anda 11. Bugünü olabildiğince verimli geçirmek istiyorum. Gördüğüm gibi karşılarda dağlara zaten kar yağmış. Dün geldiğimde de görmüştüm. Titreye titreye sürmüştüm. Hala daha hastayım. Ne yapacağımı bilmiyorum ama yola çıkıyorum. Hadi bakalım. Gelsin. Öğretmen evinde kaldım. Ovacık öğretmen evi taşınacakmış burası. Yakın zamanda daha güzel hale getirdikleri bir şey olacakmış. Fakat şu anda biraz harap durumda da olsa 100 lira verdim o yüzden. Bir de paylaşımla, o da ilk defa paylaşımda kalıyorum. Evet, Küba'ya geldik. Açıktır umarım. Evet, açık. Kediler ilk müşteri olarak gelmiş. Şurada küçük bir kahvaltı tarzında hızlı bir şeyler yapıp yola devam edeceğim ve buranın da hikayesini anlatacağım birazcık size. Neden Küba'ya doğru devam ediyorum dediğimin açıklaması bu. Bununla alakalı da birazcık daha detaylı bilgiyi yolda motor üstündeyken vereceğim ama şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ilk ve tek diyebiliyorum. Komünist belediye başkanı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde burada. 5 yıl kadar önce sanırım ilk defa ortaya çıkıyor. İşte komünist başkan diye geçer. Ovacık'a geldiğinizde burası birazcık daha farklı bir yer diğer yerlere göre. Kafenin adı Küba Kafe. Karşıdan şurada işte Deniz Market vardı falan. Böyle hani isimler de çok farklı hale gelmiş durumda. O komünist başkanla alakalı da yolda şimdi motorun üstünde çok fazla geç kaldım. Çünkü havada açıkçası soğuk. Beklediğimden daha kapalı. Ve şu anda ben aslında hazır şurada duruyorken size göstereyim. Bahsetmiştim, Fırat Kalkınma Ajansı'nın Fırat'ı Keşfet projesi üzerinde yapılmış şeylerden bir tanesi de böyle çok güzel 4 ili içerisine alan bir harita yapmışlar. Ben bir süredir bunun üzerinden de bakıyorum. Aynı zamanda şöyle her 4 şehir içinde bu şekilde Fırat'ın efsanelerini ve hikayelerini anlattıkları bir içerik yapmışlar. Çok güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Tunceli merkezdeydim dün. Ondan sonra şu yoldan şuradan Ovacık'a gelmiş durumdayım. Şimdi de Ovacık'tan ilk başta şöyle bir Munzur gözelerine doğru gideceğim. Ondan sonra tekrardan aşağı gelip bu Hozat üstünden şöyle devam edeceğim ve Pertek'e ineceğim. Pertek'te burada bir feribot var. Buralarda çok fazla görünmez ama Pertek'ten Elazığ'a geçmek için kullanılan bir feribot sistemi var. Şurada suyun içerisinde tam ortasında Pertek Kalesi kalıyor. Ben bugün bu yolu yapmaya çalışacağım. Munzur gözelerine gideceğim fakat Hozat üzerinden geçerken buraların şu arkada görmüş olduğumuz dağlar var ya, kar yağmış olan dağlar. O kar yağmış olan dağların rakımları biraz yüksekmiş açıkçası. Hozat üzerinden geçeceğim dediğimde herkes böyle şey, hani Hozat şu an açık mı, geçilir mi oradan, motorla nasıl geçeceksin gibisinden. Havada dediğim gibi tahminimden daha soğuk aslında. Bakalım nasıl olacak. Yerler buzlu olur dediler. Umarım bir sıkıntı yaşamadan, çok fazla üşümeden yola devam edebilirim. O zaman yola tekrar çıkalım. Daha fazla gecikmeden. Ben asla yola çıkamıyorum. Çok tatlılar ve de bir önceki bölümde demiştim ya, buralarda hayvanlar aşırı derecede önem veriyorlar diye. En çok hayvanı buralarda gördüm. Kediyi, köpeği, hani henüz daha vahşi hayvan görmedim ama herhangi bir zararları falan da yok. Bak, kedi burada, köpek burada. Birlikte onlar da alışmışlar. Kedileri daha hırçın. Oy, ben seni yerim, ben seni yerim, ben seni yerim. Oy, tamam lan, seni de yiyeyim. Bineyim mi lan? Motorum var mı? Oy, ben senin analığını yerim. Süt mü ağzın senin? Süt mü ağzın? Ha?
Yağmurluğumu giydim çünkü hava daha soğuk. Yola çıkıyoruz. Allah bismillah. Umarım güneş kendini gösterir ya. Göstermezse vallahi bugün çok fena üşüyeceğim yani. Hani Erzurum'un o en soğuk hallerini bile bir şekilde şey yapmış durumdayım ama şu hasta halimle gerçekten çekip çekemeyeceğimi bilmiyorum. Çünkü zaten bir baş ağrısı zaten var. Dün akşam çok ateşim vardı. Muzlu Gözeli 14 kilometre diyor. Allah'tan sıcaktı. Öğretmen evi sıcaktı yani, o güzelliği var. Fakat dışarısı soğuk. Neyse şeyi anlatmaya başlayayım. Şimdi bu Ovacık'ın Türkiye'deki ilk komünist başkan olayı nedir? Adımın ismini hatırlamıyorum. Yorumlara yazarsınız. Kendi ismini sorsan onu da hatırlayamayacağım. Şu anda o dereceyim yani. Neyse. Türkiye'de ilk defa komünist bir başkan, belediye başkanı oluyor burada Ovacık'ta. Ve tamamen böyle burada öğrendiğim şeyler aslında. İnsanlardan duyduğum şeyler. İlk başta burada baş gösteriyor. Nasıl oluyor? İşte buradaki insanları kalkındırma, yani Ovacık'ı kalkındırma amacıyla uğraşıyor buralarda. İlk etapta işte kooperatifler kuruyor. Kadınları işin içine çok fazla katmaya başlıyor. Normalde mesela bir tüccar geliyor buradaki çiftçiden vesaire, hani düşük ücretli alıyor ya. Bu adam onu yapmıyor. Yani kooperatifler açıyor burada. Çiftçinin vesaire daha güzel fiyata satmasına yardımcı oluyor. Hem buradaki insanları kalkındırmış oluyor. Anlatılanlara göre çok güzel iş çıkarıyor. Ben helal olsun dedim yani. Durum bundan ibaret. Etraf baya bildiğin karlı yani. Ama çok güzel görünmüyor mu şu karşısı? Çok hoş be. Bu yağmurluk birazcık daha iyi oluyor rüzgarı kesmede ama altı o kadar korumuyor açıkçası. Bir 14 kilometre kadar yolumuz var. Bu yol üzerinde de size bu Muzur gözelerinin nasıl oluştuğuyla alakalı olan efsaneyi anlatmak istiyorum. Benim mesela çok hoşuma gider bu tarz efsaneler. Bir önceki videoda biraz bahsetmiştim. Bu bölgede Alevi inancı oldukça yoğunlukta. Ve gerçek anlamda hani sanırım daha böyle bozulmadan işleyen bir inanç sistemi var burada. Her küçük ilçenin girişinde bir cem evi bulunuyor. Ve çok fazla böyle ziyaret dedikleri yerler var buralarda. İnsanlar hani hem dua niteliğinde, işte Alevilerde bu mum dikme olayı vardır. Ziyaret denilen yerlerde hatırı sayılır pir dedikleri kişilerin olduğu yerlerde böyle mum ile birlikte dua ederler. Bu Muzur Gözel'in oluşma hikayesi de şöyle. Şimdi bir pir var zamanında. O pirin bir kızı var. Kızı vefat ediyor. Sonraki 3 gün boyunca babası pir kızını rüyasında görüyor. Kadın diyor ki, baba diyor, beni bul diyor. Bak burası cemevi. Kırklar Koyun Göylü köyü, Kırklar cemevi. Kadın rüyasında diyor ki kız babasına, baba diyor, bende bir emanet var. Gel diyor, benim mezarımı aç, bunu benden al. Ama 3 gün arda arda aynı rüyayı görüyor. Sonra bunu etrafındaki insanlara anlatıyor. Sonunda işte mezarın açılmasında karar veriyorlar. Mezarı açtıklarında mezarın içerisinde, bohçanın içinde parmağını emen küçük bir bebek buluyorlar. O bebeği alıyorlar. Bu mezarın içinden çıkıyor bu arada. Hani efsane olduğu için gerçeklikle olan ilişkisini çok fazla sorgulamıyorum. Bu bebeği buradan alıyorlar. İşte o pir dedesi diyeyim. İşte bu çocuğu büyütüyor. Tekrardan kızı rüyasına giriyor ve diyor ki bu çocuğa diyor Muzur ismini koy baba. Çocuğa Muzur ismini koyuyorlar. Bu Muzur, bu pir dedesi diyeyim, dedesiyle beraber yaşamaya başlıyor ve 7 yaşına geldiğinde de çobanlık yapmaya, koyunları otlatmaya başlıyor. Hikayenin buradan sonrasıyla alakalı 2 farklı efsane var. Bir tanesi, bu çocuk koyunları işte otlattığı bir dönemde dedesi bu pir hacca gidiyor. Bir gün bu Muzur anneannesinin yanına gelip diyor ki hanımım diyor, dedemin canı helva çekti. Bir helva yaptı, ona götüreyim diyor. Adam hacda sonuçta, nasıl götürecek? Dedi galiba çocuğun canı helva çekti, söyleyemiyor, onu bahane ediyor. Yapayım da yesin diyor. Of çok güzel be. Neyse kadın helvayı yapıyor. Bir azık içerisinde sıcak sıcak veriyor helvayı. Sonra çocuk çıkıyor gidiyor. O sırada da hacda pir efendi ibadet ediyor namaz durumda. Tam böyle namazını bitirirken sağa doğru selam verdiğinde bir bakıyor sağ tarafında Muzur var. Diyor, bitiriyor ibadetini. Diyor ki oğlum sen buraya nasıl geldin?
Munzur diyor ki senin diyor canın helva çekmişti. Onu getirdim sana diyor. Elindeki azığı veriyor. Adam bir bakıyor sıcacık helva var içinde, azığın içinde. Ondan sonra kafasını bir çeviriyor. Bir bakıyor Munzur yok orada. Sonra adam hacdan döndüğünde komşular vesaire bu adama böyle ikram mahiyetinde hediyelerle birlikte gelirken Munzur'un verebilecek bir hediyesi olmadığı için Munzur keçilerden sağdığı bir sütle beraber geliyor. Munzur'un geldiğini gören Pir Efendi ona doğru koşmaya başlıyor. Oğlum diyor asıl pir olan sensin. Ben senin elini öpeceğim diyor. İşte komşular falan şaşırıyor. Munzur da diyor ki ben diyor şimdiye kadar senin ekmeğini yedim. Ben sana elimi öptürmem diyor. İşte adam da öpeceğim diyor. Koşuyor. O sırada Munzur işte elinde getirdiği süt kasesiyle beraber Munzur gözelerin olduğu yere doğru koşmaya başlıyor. Elimi öptürmem diye. İşte önde Munzur, arkada işte Pir Efendi koşarlarken ki Munzur'un elindeki süt kasesinden böyle her adımda etrafa süt saçılıyor. Saçılıp da toprağa konduğu her süt tanesinden de beyaz berrak bir su fışkırmaya başlıyor. İşte herkes şaşırıyor tabii falan. Elindeki artık tüm sütü yapıyor. 40 adımla beraber kaçtığı söyleniyor. Yani kaçarken de işte 40 adım sonrasında süt bitiyor. Elindekine atıyor. Oradan bu Munzur gözeleri oluşmuş oluyor. Bir hani ırmak haline gelerek burayı oluşturan şey o olduğu söyleniyor. Bu arada Munzur gözeleri burası mı ya? Pardon, Munzur gözeleri burası mı? Ha? Doğru yere mi geldim? Doğru yere geldim mi? Burası mı? Ay bismillah. Lan ayağıma bastın. Ayağıma bastın. Pati ver. Pati ver pati. Versene lan. Ay şimdi bunları çıkarmak da ayrı bir dert ama olsun. Hava soğuk. Şimdi birazcık yürüyecek yerimiz var sanırım. Neyse hikayenin geri kalanını da yürürken anlatayım. İkinci efsaneyi. Böyle bir yere geldik. Munzur gözeleri burasıymış. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi çok şükür. Bu Munzur gözeleri dediğiniz yer? Evet, burası Munzur gözeleri. Munzur'un kaybolduğu mekan ziyarettir orası. Evet. Orada bu çıralar yanıyor. Dua ediyoruz, dilek tutuyoruz Munzur Baba'da böyle. Şey gibi mum gibi mum gibi olması. çıra ama evet. Yakmak istersen buyurun. Dilek tutmak istersen. Ne olur dilek tutup bırakıyoruz. Yakıp dua ediyoruz evet aynen. Yapayım. Tamam. Bu Alevi inancına aynen. şey yapan bir şey değil mi? Tabii ki aynen öyle Alevi inancına. Daha çok bu bölgede var böyle. Böyle 3 tane de yakabilirsin. Hepsini birlikte de yakabilirsin. Aile boyu. 3 tane yeterli o zaman. Ne kadar? 3 tanesi 5 lira. Tamam. Sen nereden geliyorsun? Ben İstanbul'dan. Ana. Tek başına çıktın geldin o kadar yoruldun. Aynen. Yorulmadın. Yani 3 aydır yoldayım. 3 aydır yoldayım. Ay vallahi ya. Aynen. Şöyle vereyim o zaman. Sana bir çay ikram edeyim. Ay, teşekkür ediyorum. Bir gezip geleyim o zaman. Öyle aynen. şey yapayım. Şöyle. Evet. Bunu da alıyorum. Al getirsin şu. Tamam. Ne diyorum? Bir şey var mı özel bir vallahi duası Allah falan? Muhammed yani Munzur Baba aşkına yansın, düzgün Baba aşkına yansın. Öyle yakarsın. Munzur Baba aşkına yansın diye yakabilirsin. Hani şey gibi onun yüzü suyu hürmetine evet, aynen öyle. Aynen. Tamam. Evet. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şuraya değil mi? Bu siyah noktaya. Şuraya. Tamam. Teşekkürler. Şöyle demin abla yakıp duasını etti. Ben de yakıp bir duasını edeceğim. Yakamadım. Yanmaya başladı. Duasını da edelim. Ben duamı ettim. O sırada da çıralar yanıp bitti. Şimdi birazcık ileriye doğru yürüyeceğim bir kısım var. Ama dua ederken onu da gördüm. Şu şeyi göstermek istiyorum size. Şu sırlanma mekanı diyor ya bak. Bütün tutkulardan, aşırı isteklerden, hırsa bağlı geçici dileklerden, eğilmekten kurtulmayı, özüne dönmeyi benimseyip ikrar alma. Yani ölmeden önce ölmek
demektir diye böyle yazmışlar. Şunu fark ediyorum. Mesela bizde çok yakın Alevi arkadaşlarım da vardı. Fakat buraya geldikten sonra bazı şeyleri hani yerinde daha iyi öğreniyorsun ya, daha iyi anlıyorsun. Şunu anlıyorum, aslında zaman zaman ötekileştirilmiş Alevi düşüncesinin yanlış olduğunu fark etmeye başladım. Yani zaten yanlış bir şey insani anlamda da. Fakat aslında Alevilerin de İslamiyet, yanlış da bir şey söylemek istemiyorum ama aslında baktığında aynı yol üzerinden gidiyor gayet. Onlar da yine peygamber ya da Allah inancından farklı bir inanca yönelik bir olayının olmadığını aslında daha iyi anlamış durumdayım şu anda. Böyle bir yer var. Muzur gözeleri olan yerde. Vallahi dağlardan gelen su müthiş akıyor ya. Su yukarılardan beri geliyor. Şurada bir ağaç var. Oralara dilek dilemişler. Mum yakmak, çıra yakmak ya da işte dilek ağacı tarzı şeylere hani çok böyle şey yapan bir insan değilimdir. Ben ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını Allah bilir. Ben sadece burada ortamı en güzel şekilde deneyimlemek hem de gelmişken normal kendi duamı etmiş olmak için yaptım. Cemevi'ne doğru giden bir yer var. Şu yukarıya doğru bir çıkayım, belki güzel bir manzara olur. Bana yol gösteriyor galiba. Bu efsanenin ikinci kısmını anlatayım size hazır buradayken. Şimdi birincisinde neydi? Pirin kızı ölüyor. Mezarını açıyorlar. Çocuğu çıkartıyorlar. Adına Muzur koyuyorlar. Birincisi hacca gitmesiyle alakalıydı. Hacda anlık olarak görülmesiyle alakalıydı. İkincisinde de bu çocuk koyunları otlatmaya başladığında rivayete göre Hazreti İbrahim'in koyunlarını otlatıyor. İşte bir dağ başında koyunları otlattığı bir gün yanına kurtlar geliyor ve kurtlar bu çocuğa diyor ki Muzur'a diyor ki bize diyor bir tane koyun ver. Muzur da diyor ki bu koyunların sahibi ben değilim. Sahibinden izin almadan size hiçbir şekilde bunu veremem diyor. Tamam diyor o zaman kurtlar. Sen diyor git diyor sahibinden izin al. İzin verirse bize bir koyun ver buradan diyor. Ama diyor hani ben nasıl burayı bırakıp size gideyim, ben gidersem koyunları belki de avlayacaksınız hepsini. 3 büyük günah üzerine kurtlar Muzur'a yemin ediyor. Bir tanesi kirli süpürgeyle temiz süpürgeyi değiştirerek kullanma günahının üstüne. İkincisi evlenmemiş genç bir kızın günahı üstüne. Bir tane daha vardı. Bilenler varsa onu yorumlara yazabilir. Yanlış da söylemek istemiyorum. Okuduğumdan aklımda kalanı sadece paylaşmaya çalışıyorum. Sonra neyse bu kurtlar bu 3 günah üzerine Muzur'a yemin ediyorlar. Kurtları dokunmayacağız diye. Sonra Muzur da bunlara inanıyor ve Hazreti İbrahim'den izin almak için yola çıkıyor. Sonra tam böyle yolda da Hazreti İbrahim'le karşılaşıyor. Diyor ki niye tek başınasın? Kuzular nerede? Diyor ki böyle böyle oldu. Kurtlar bir tane kuzu istiyor. Verebilir miyim? Diyor ki kurtlara diyor kuzuyu nasıl emanet edebilirsin? Nereden biliyorsun onların koyunları çalmayacağını? Diyor ki böyle böyle 3 günah üzerine yemin ettiler diyor. Tamam diyor git diyor. Hazreti İbrahim diyor ki tamam diyor git. Eğer ki kurtlar kuzulara hiçbir şekilde dokunmadıysa onlara beğendikleri bir kuzuyu ver diyor. Muzur da gidiyor, dönüyor, bakıyor. Kurtlar kuzuların başında bekliyor. Hiçbir şeyde dokunmamışlar. Bunu görünce diyor ki ben diyor izin aldım diyor İbrahim'den. İstediğiniz kuzuyu seçip alabilirsiniz diyor. Kurtlar da bir kuzuyu seçiyorlar. Muzur bakıyor ki kendisinin sahip olduğu tek kuzu olan aynı zamanda gebe olan bir kuzuyu koyunu seçmişler. Bir şeye vermiyor demiyor yani hani böyle böyle bu benim koyunum hani bunu size veremem diye. Kurtlar bunu alıyor, götürüyorlar. Koyun gebe ya. Koyunu doğurtuyorlar. O 2 tane kuzusu oluyor. 2 kuzusunu alıyorlar. Koyunu tekrardan Muzur'a geri veriyorlar. Muzur da geliyor. Gelen bakıyor ki işte hani memeleri süt dolmuş. Onu sağıyor. Tam o sırada İbrahim geliyor. Bir bakıyor koyunlarının bir kısmı beyaz bir kısmı siyah olarak böyle bir anda renk değiştirmiş oluyor. Diyor ki sen diyor irfan sahibisin diyor. Muzur da biraz korkuyor herhalde. Sonra kaçmaya başlıyor Hazreti İbrahim kendisine gelirken. O sırada da sağmış olduğu sütü elinde böyle işte koşarken yine aynı şekilde ilk efsanede olduğu gibi etrafa saçılıyor. 40 adımda kaçarken o sütlerin damladığı her yerden su fışkırıyor. En sonunda elindeki yapıyor. Yine 40 adımla kaçtıktan sonra bu dağlarda kayboluyor ve gidiyor. Yine o işte sütlerin damladığı yerden bu Muzur gözeleri oluşmuş oluyor. Bu Muzur gözelerinin hikayesi, efsanesi bu 2 tane hikayesi var. İkisi de sütten çıkan Muzur babanın bu dağlarda kaybolduğu hikayeyle alakalı. Bu arada dağları da görüyorsunuz karlı ve müthiş güzel görünüyor. Çok tatlı bir yer. Burada da ziyaret köyü Muzur Baba Cemevi var. Buralara da kar yağmış aynı zamanda. Ama erimiş çoğunluğu.
Şuradan bakıp görebiliyor muyuz içeride? Ha. Burası yemekhane gibi bir yer. Aynı zamanda herhalde. İçeride kimse yok. Açıkta görünmüyor. Şuralarda bolca mezarlık var. Evet, burası böyle bir yer. Muzur Dağı, Muzur Gözeleri Ovacık'a 15 kilometre ileride olan tatlı güzel bir yer. Şimdi buradan ayrılacağım tekrardan. Aynı yolu geri döneceğim. Sonrasında Hozat'a doğru devam edeceğim. Bayağı bir iyi soğuk yiyeceğim. Haydi hayırlısı diyerek yola devam ediyorum. Şimdi Birgül ablayla beraberiz. Şimdi sohbet ediyorduk. Bana da sağ olsun şöyle bir çay ikram etti. Muzur suyundan yapılmış bir çay değil mi? Evet, Hakikaten evet. Böyle aşırı hoş bir tadı var. Ellerine sağlık ablacığım. Çok güzel oluyor evet. Muzur suyu gerçekten de çok güzel bir su. Hem çayı çok güzel oluyor hem de insanlar şifa olarak evlerine götürüyorlar hastalara şifa olarak. O Alevi inancına göre bu sularımız bizim teberik suyudur. İnanç suyudur. İnanç evet. suyu. Evet. Bu efsaneye göre Tabii ki, Muzur Baba'nın Muzur Baba'nın- anlattığım efsaneyi de Aynen. Muzur Baba kaçarken suları her yerde döküldü. Her döküldüğü damladan su fışkıradı. 360 gözesi nazırdır Muzur Baba'nın. Koyun Gölü'nden başlar Muzur Baba'nın başına kadar. 40 gözesi şu an mevcut 40 gözesi var ama 360 gözesi vardır Muzur Baba'nın. Güvercin donunda sırra erdi Muzur Baba. Ondan sonra Muzur Baba keramet çıkardı diye tüm insanlar artık Muzur Baba'yı ziyarete gelirler. Burada kurbanlar kesilir, dualar edilir, lokmalar dağıtılır, çıralar yanar. Çıralar da ışık, dilek, niyettir bizim anlamımız. Alevi anlamında. Hem mezarlarımıza ışık olsun diye yakıyoruz çıralarımızı. Onları yakıyoruz. Onların ışığında dua ediyoruz. Allah, Muhammed, Ya Ali diye. Alevi felsefesinde dilek, ışık, niyettir. Evlerimizde de yanıyor. Hep Perşembe akşamları ocaklarımızda yakarız çıraları. Orada dualarımızı ederiz. Evde yanan kandil, ziyaretlerimizde yanan çıradır. Burada da senin kendin yaptığın gibi dualarını edersiniz. Evet. Edilir Allah dualar. kabul etsin inşallah. Herkesin kabul olsun. Aynen. Tabii ki önce hiç kan akmasın. Dünyaya barış istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. O kadar acı yaşanmasın. O kadar kan gözyaşı olmasın. Allah merhamet versin bu zalimlere. Aynen. Aynen. Ağzına sağlık. Senin de ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Öyle ben buradan birazdan ayrılıyorum. Ama burası da gerçekten görülmeye değer yerlerden bir tanesi. Aynı zamanda demin de söyledi pH değeri en yüksek olan sulardan bir tanesi. Dünyanın en güzel sularından bir tanesidir. Evet, dünyanın en güzel sularından. Tabii Muzur'u korumamız lazım. Aynen. Ama Tunceli'nin bu şeyini sevdim. Doğaya, suya ve hayvana olan önem verişi gerçekten kesinlikle çok güzel. bizim en çok kızdığım şey gelip buraya çöp atmalarına çok kızıyoruz. Çünkü çok temiz bakıyoruz her yere. Evet, gerçekten öyle. Hakikaten her yerin her çöpünü yer alıyoruz. çok Aynen. temiz. Köyümüze gider. Köyümüz de tertemiz. Burası da biz bir yerde bir çöp hayatta buranın insanlar bir çöp atmaz. Artı böyle gezdiği yerlerde toplarlar çöpleri. Evet. Gerçekten o çok önemli bir şey. Allah razı olsun her şey için. Senin de ağzına sağlık. Canım benim. Ben şimdi birazdan Matara'yı ayaklarına buyurun gel bizde kal. teşekkür ederim Vallahi ablacığım. gerçekten Devam de. edeceğim yola. Evet, Hozat'a canım doğru benim. şey yapacağım. Daha güneş çok da fazla gitmeden benim oraya geçmem lazım. Oralar Evet. rakımı yüksek ya. Aynen. Ben bir termosu nasıl doldurayım buradan ondan sonra yola Aynen. devam. Termosu aldım. Şimdi bir Allah düşmeden. Dün akşam da odayı paylaştım dedim ya, sağ olsun arkadaşta böyle dağ kekiği varmış. Hasta olduğumu görünce dağ kekiği verdi, burada kaynattım. İçi kekik kokuyor deli gibi. Evet. Bakalım suyun tadına. Oh. Buz gibi. Buz gibi, çok güzel ama. Şifa olsun. Vallahi çok susamıştım. Çok iyi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan dönelim. Böyle hep çok güzel insanlarla karşılaşıyorum. Böyle yerlerin böyle tatlı insanlara emanet edilmiş olması çok güzel. Selamünaleyküm teyzeciğim. İyiyim, teşekkür ederim. Git neresi? Nereden böyle tek başınıza? İstanbul'dan geliyorum. Gezmeye geldim. Aha, aynen.
Buralısınız. Buralıyım yalnız. Muhteşem yerler teyzem be. Varsa bana biraz harçlık Allah yoluna kimin kimsenin yapar tarayın. Gene balayım. Teyzem hiç şeyde yok ki. Nakit şey olarak kalmadı. Sigaran var mı? Ha? Ablam sigara. Buyur. Tam sende kalsın. Tamam. İyi günler. İnanmıyorum ya. Tam diyordum Birgül abladan bahsedeceğim. Buraların böyle gerçekten içten çok güzel insanlara emanet edilmiş olması çok güzel diye. Hakikaten buraya geldiğinizde Birgül ablaya selam verirsiniz. Benden de selam söyleyin. Çok tatlı bir insan gerçekten. Biraz muhabbet ettik. Kamera dışında da muhabbet ettik. Maşallah. Sağ olsun. Bana diyor ki harçlığın var mı diyor. Vereyim mi bir şeyler? Allah'ım seni yerim dedim ya. Çok güzel insanlar var be. Vallahi gerçekten şu yolculukta o kadar güzel insanlarla karşılaşıyorum ki. Çok güzel manzaralar eşliğinde devam ediyoruz. Birazcık güneş çıktı ben oradayken. Ama motorun üstünde tabii serinledi. Ben de ona güvenerek bir terlemiştim biraz. Giymedim üstüme ama giymek zorunda kalacağım bir yerde durup yağmurlu tekrardan. Direkt hissettiriyor çünkü. O görüntüye bak. Şimdi buradan dönüyorum ve aynı yolu geri gidiyorum. Sonrasında da Hozat'a doğru devam edeceğim. Biraz geri döndükten sonra sağa doğru devam edeceğim. Güneye doğru ineceğim. Hozat'a, sonra da Pert'e. Hadi bakalım. Şuralara bak ya. Şu karşıya bak. Nasıl güzel bir manzara. Muhteşem. Çok hoş. Arkamda da görüyorum camdan. Aynadan. Ah be. Arabanın içinde sıcak sıcak görmek vardı bu manzaraları yaşıyor. Çok güzel. Vallahi yazın var ya, Mayıs'ta burası efsane ötesi olur. Karlı dağlar olmaz ama yine de çok güzel olur yani. Ay çok güzel bir ambiyans var şu anda etrafında. Koyun Gölü köyü. Şu görüntüye bak, insanlar yürüyor karşıdan. Arkada karlı dağların manzarası var. Efsane bir sinematik bir görüntü yani. Şuraya bak. Çok güzel. Şu düşüyordu arkadan. Üstüme geldi. Düşmeden tuttum, yakaladım, önüme aldım. O 41 kilometre. Hadi gari bakalım. Daha tırmanacağız şimdi. Üstüme bir yerde giysem iyi olacak ben mi? Suyun rengi buradan bile o kadar güzel ki, şuradan akan suyun rengi. Nasıl anlıyoruz? Şu karşıda bir yol var yukarıya doğru çıkan. Kıvrıla kıvrıla çıkıyor vallahi ve karlı bir bölgeye doğru gidiyor. Benim de yolum oraya doğru devam ediyor. Bak, yolda buzlanmalar var. Çok oyalana gittiğim için ben gene inşallah çok geçe kalmam.
Bakalım, saat şu an 3-3.30 gibi bir şey galiba. Oo, baya yukarıya çıkıyor. Rakım olarak 2300-2400'e kadar çıkacağız sanırım şu anda. Tırmanmaya başladık. Haydi hayırlısı. Bir de bu yolda hem buzlanma olacağı ve de yolda çok fazla böyle taş düşmüş olacağını söylediler. Ara ara görüyoruz ki çok da fazla hız yapılmayacak bir yol burası. Hem virajlı, hem çok taş düşüyor, hem de özellikle böyle gölge olan yerlerde fazlasıyla buzlanma var ki görebiliyorum. Neyse, en azından birazcık güneş olması iyi oluyor. Tamamen güneşsiz gölgede gidiyor olduğunda çok kötü oluyor. Kar olacaksa bile yine de güneş olsun. Soğuk olacaksa da güneş olsun diye. Buralar hep buzlu şu anda mesela. Çok temkinli gitmek lazım burada. Oy, arka tekere bir şey geldi. Aa, taş, buz hepsi düşüyor vallahi. Buzlu taş. Baya gene geldik karların içine be. Friction'a giriyor direkt. Çok güzel görüntü değil mi be? Şuraya bak. Aa, bir tane ev var şurada. Hepinizden nefret ediyorum evi. Oo, çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Burası o. Rüzgar da başladı. Bayağı bir rüzgar var. Burası yazın da çok efsane güzel olur. Ben hani kış karlı görüntüyü de her zaman diyorum ki karlı görüntüyü de çok seviyorum ama yazın da buralardan geçmek var ya, efsane olur. Hem de böyle yer buzlu mu diye bir kaygın olmayacak. Buralarda illaki böyle akan sular falan olur yol boyu. Şu anda Hozat'a doğru giden yoldayız. Ya, o kadar dikkatli olman gerekiyor ki bak, buralar hep şey buz, gölgede kalan her yer buz. Oo. Asfaltı da taşlı asfalt, iyice riskli bir şeyin oranını arttırıyor. Var ya, şu an yer tamamen buz. Bu yerler tamamen buz. Çok güzel görüntüye bak. Manzaraya mı baksam, önüme mi baksam karar veremiyorum. Çıktıkça çıkıyoruz ha. Ho! Şuraya bak. Çok hoş. Efsane manzaralar var ya. Aa, çok güzel.